9 Ağustos 378. Trakya'nın tozlu ovalarında, güneşin altında yürüyen bir ordu, kendi sonunu hiç bilmeden ilerliyor. Birkaç saat sonra Roma tarihinin en kanlı yenilgilerinden biri yaşanacak ve bir imparator bir daha asla görülmeyecekti. 2 yıl önce, Tuna Nehri'nin karşı yakasında binlerce Got, Hun istilasından kaçarak Roma topraklarına sığınma talep etmişti. Roma yönetimi bu göçü kontrol edemedi, yozlaşmış yerel yetkililer açlık ve zulümle mültecileri isyana sürükledi. Öfke büyüdü, silahlar kuşanıldı. Got önderi Fritigern liderliğinde bir isyan ateşi, kısa sürede tüm Balkanları saracaktı. Doğu Roma İmparatoru Valens, başkent Konstantinopolis'ten harekete geçti. Batıdaki yeni İmparator Gratianus'un takviye kuvvetleri yol üzerindeydi ama Valens zaferi tek başına kazanmak istiyordu. Edirne yakınlarında ordugah kuran Valens, kesin istihbarat yerine yanlış bir rapora güvendi. Got kuvvetlerinin sayısının çok daha az olduğu söylenmişti, oysa gerçek çok farklıydı. Fritigern'in Got kuvvetleri, vagonlarından oluşan dev bir çember savunma hattı kurmuştu. Bu Wagenburg, hem bir kale hem de bir tuzaktı. Görüşmeler için elçiler gönderildi ama zaman ilerledikçe Roma askerleri ağır zırhları içinde saatlerce güneş altında beklemek zorunda kaldı. Susuzluk ve yorgunluk orduyu yavaş yavaş tüketiyordu. Ateşkes bozuldu. Roma'nın sağ kanadındaki bazı birlikler emir beklemeden ok atışına ve saldırıya geçti, bu erken hamle tüm savaş dengesini bozdu. Roma piyadesi, Got savunma hattına doğru ilerledi. Çarpışma şiddetlendi, kalkanlar birbirine kilitlendi, tozdan gökyüzü bile kararmaya başladı. Tam o anda beklenmedik oldu. Alateus ve Sapra komutasındaki Got süvarileri, bir tepenin ardından aniden belirdi ve Roma ordusunun açık kalan yan tarafına saldırdı. Roma ordusu artık bir kıskaç içindeydi. Sıra düzeni dağıldı, birlikler birbirinin üzerine yığıldı, komuta zinciri çözüldü. Saatler süren çarpışmanın ardından Roma ordusunun 2/3'ü yok olmuştu. Üst düzey komutanlar, saray mensupları ve binlerce lejyoner o ovada hayatını kaybetti. Kaos ortasında İmparator Valens de kayboldu. Muhafızları dağılmış, kimliği belirsiz sıradan bir asker gibi savaş alanının içinde bir yerlerde kalmıştı. Dönemin tarihçisi Ammianus Marcellinus, olayı aktarırken iki farklı rivayeti kaydeder. Kimileri Valens'in bir okla vurulup sıradan askerler arasında can verdiğini söyler. Diğer rivayete göre ise yaralı Valens, birkaç muhafızıyla yakındaki bir köylü evine sığındı. Ancak Got savaşçıları, içeride bir imparator olduğunu bilmeden evi ateşe verdi. Ev kül olduğunda geriye hiçbir iz kalmamıştı. Ne bir mezar, ne bir ceset, ne de imparatorluk asasından bir parça bulunabildi. Roma dünyası bu haberle sarsıldı. Bir imparator savaş meydanında kaybolmuş, cenazesi bile kaldırılamamıştı, bu, Roma tarihinde eşi görülmemiş bir utançtı. Valens'in yerine geçen imparator, Theodosius, Gotlarla barış yapmak zorunda kaldı. Roma ordusunun efsanevi Lerion disiplini, artık eskisi gibi güvenilir değildi. Tarihçiler bu savaşı bir dönüm noktası sayar, ağır piyadenin üstünlüğü sona ermiş, süvarinin gücü savaş meydanlarında yeni çağın habercisi olmuştu. Roma'nın çöküşüne giden yolda Edirne, kırılma anlarından biriydi. Bugün Edirne'nin sakin ovalarında o günden geriye hiçbir iz kalmadı. Ama bir imparatorun cesedinin hala bulunamamış olması, tarihin en büyülü sırlarından biri olarak yaşamaya devam ediyor.